Resulullah sünnetinin sünnetullah olduğunu daha önce açıklamıştık. Şimdi gelelim sünnetullah oluşumundaki bazı insana ait gerçeklerin işaretlerine. Önce besmele hakkında bir iki söz. Kelime-i tevhidi idrak ettikten sonra bunun yaşamda uygulanmasının cenneti getireceğini fark edebilen kişiye Allah Resulü'nün en büyük hediyesi ismi Allah Er-Rahman Er-Rahim anlayışıdır. Bunun anlamını idrak edene fıtratı kadarıyla en yüksek cennet yaşamı nasip olur. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in manasını anlayana. İnsanın şerefli mahluk oluşu bu kelimelerin anlamını idrak edip yaşama, istidat ve kabiliyeti dolayısıyladır. Bu ancak Said olarak dünyaya gelmişler arasından mukarreblere ait bir şereftir. Besmele çekilesi bir şey değildir. Yaşanılası bir olayın dille ifadesidir. Hakkıyla kelime-i şehadeti dillendirmek de ancak bu durumdakiler için mümkündür. Muhakkikin denilen tahkik ehli de bunlardır sadece. İlkan sahipleri olarak tabii. Biz ise genelde iman yollu takliden tekrarlarız bu cümleleri, yani besmeleyi ve kelime-i şehadeti, ve böylece de cennet umarız Rabbimizden. Gelelim bir diğer önemli konu olan şefaat meselesine. Resulullah kimlere şefaat eder veya etmektedir? Eğer bu dünyada şefaat ulaşmamışsa sonrasındaki devrelerde fayda eder mi? Veya bizler bir diğerimize ne kadar yardımcı olur, şefaat ederiz? Hangi şartlarla şefaatten yararlanmak mümkün olabilir, söz konusu olabilir? İşte bu konuda Ayet-el Kürsi'deki bir cümleyi hatırlayalım. Zira kişide Allah'ın tasarrufu nasıl açığa çıkmaktadır ve dış etkiler veya şefaat bu tasarrufu ne kadar etkiler sorusunun cevabı buradadır. Men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Kim şefaat edebilir bir izni olmadan? Diyeceksiniz ki şimdi niye başını Türkçe söyledin de gerisini bir iznihi kelimesini Arapça orijinaliyle tekrar ettin? Konunun sır noktası o kelime de o yüzden. Bi iznihi. Besmele açıklamasında belirttiğim üzere Kur'an-ı Kerim'i sırlarına ererek okumak istiyorsak öncelikle B anahtarının rolünü çok iyi anlamak zorundayız. Bu B sırrı anlaşılmaz ise hep yukarıdaki bir tanrıdan, ötedeki ya da ötendeki bir tanrıdan söz edildiğini düşünürüz. Ne yazık ki mevcut Kur'an çevirilerinin neredeyse tamamında ve hatta bu konuyu yazan Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirin orijinalinde mevcut olmasına rağmen güncelleştirilmiş nüshasında
B harfinin anlamını açıklayan bölüm maalesef çıkartılmış, buna yer verilmemiş ve de bu anlama bu meallerde, tefsirlerde hiç yer verilmemiştir. Oysa biiznih işareti kişinin hakikati olan esma terkibine, isimler bileşimine işaret etmektedir burada. Bu durumda men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih ayetinin anlamı şu olur. Senin Rabbin olan Allah isimleri bileşimin o şeyin oluşmasına el vermiyorsa kim sana o konuda başarılı olman için yardımcı olabilir? Nitekim bu gerçekler bakın şu ayetlerde nasıl vurgulanmaktadır. O gün şefaat fayda vermez. Ancak Rahman'ın kendisine izin verdiği ve kavline razı olduğu kimse müstesna. İsteînü billah. Araf suresi 128. ayet. Yardımı özünüzdeki uluhiyet hakikatından isteyiniz. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billahi. Nisa suresi 136. ayet. Ey iman edenler! İman edin. B harfindeki anlam ile Allah'a. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil ahire ve ma hum bimü'minin. Bakara suresi 8. ayet. Ve insanların bir kısmı B harfinin işaret ettiği sır ile Allah'a ve yine B harfinin işaret ettiği sır ile ahirete iman ettiklerini söylerler. Oysa onlar B harfinin sırrını anlamış olarak iman etmemişlerdir. Bakara suresi 8. ayet bu. B sırrı ile Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin. Araf suresi 158. ayet. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Nisa 75. B'nin sır anlamıyla Allah'a iman eden ve B sırrı ile ona bağlanıp onunla korunanları rahmetine ve fazlına erdirir, sırat-ı müstakime hidayet eder. Bakın bu ayetler hep B harfinin anlamının ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Eğer Rabbin isteseydi yeryüzündekilerin tamamı iman ederdi. Bu durumda sen mi insanları zorlayacaksın mümin olmaları için? Biiznillah olmadıkça hiç kimsenin iman etmesi mümkün değildir. İşte bu yüzdendir ki ma ale rasuli illel bela. Resulün üzerinde tebliğden başka hiçbir vazife yoktur. Maide suresi 99. ayet. O yüzden de la ikrahe fid din. Bakara suresi 256. ayet. Din içinde uygulamasında zorlama yoktur der Kur'an. İşte bu yüzdendir ki şefaat yani yardım ancak kişinin fıtratı o işe el veriyorsa geçerli olabilir. Fıtratı meydana getiren Fatır isminin özelliği dahi kişinin Rabbi olan ve rububiyet boyutunu oluşturan kendi yapısındaki esma mertebesinde yer almaktadır. Veçhini hanif olarak dine ve sisteme döndür. O Allah fıtratı ki insanları fıtratlar üzerine yaratmıştır. Allah'ın belli bir amaç ve programla yarattığı sisteminde
asla program değişikliği olmaz. İşte dosdoğru din budur. Ne var ki insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Rum suresi 30. ayet. Evet, günümüzde keşfedilen holografik gerçeklik ile zerre küllün aynasıdır uyarısının işareti işte bu noktada çakışmaktadır. Noktadan meydana gelen açı içindeki rahmaniyet zuhuru ve bu zuhurun üretkenliğiyle meydana gelen rahimden arş isimli evrensel doğurganlık, algıladığımız madde boyutunda değil, ile tüm esma mertebesi hasıl olmakta ve kürsi, rububiyetin tahakkük ve tahakküm mertebesi olarak açığa çıkmaktadır. Kül bu arada aynıyla zerreye yansımış olduğu için de zerrelerde yani birimlerde Rabbin yani esma terkibinin getirisi hükmü kademe kademe kişinin semavatından bedene nazil olmaktadır. Bu her birimde böyledir ki işte holografik gerçeklik bu sistemi anlatır. Allah Resulü'nün zerre küllün aynasıdır cümlesiyle özetlediği gerçek kanaatimce bunu anlatır. Zerre itibariyle zerre ve külden söz edilirken ilmi ilahide hepsi tek bir nefs olarak yer alır. Buna o Allah ki sizi nefsi vahideden tek bir nefsten yarattı ayeti işaret eder. 7. sure 189. ayet. Onların hepsi kıyamet günü ona fert olarak gelir. Meryem suresi 95. ayette varlığın Allah indinde tek bir nefs olarak mevcudiyetini bize anlatır. Yani ilmi ilahide zerreler, birimler yoktur. Tek bir yapı söz konusudur. Bunun idrak edilmesi herkes için kolay olmayabilir. Hele 5 duyu kaydından beynini kurtaramayanlar için. Evren tek bir canlı gibidir sanki tüm boyutsallıklarıyla ya da evren içre evrenleriyle ki ruhu azam da demişlerdir buna. Peki ya bu muazzam yapıda insanın varoluşunu, özelliklerini ve işlevini ve yerini idrak edebilir miyiz acaba? Bu konuya daha sonra da inşallah devam ederiz.